Tamam, ghost taşlar gayet güzel. Ben şurada biraz bekleyeceğim. Çok karışık şeyler oluyor çünkü. Görmüş olduğunuz üzere. DNF olanlar falan. Yerde bir sürü parçalar var. Safety car deployed. Bir yandan safety car var. O yüzden zorlamayacağım hiç. İlerisi zaten karmaşa halinde devam ediyor. Görmüş olduğunuz üzere parçalar üzerimize doğru uçmaya devam ediyor efendim. Merhabalar, ben F1. Yine yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün Belçika'da Unranked'da hayatta kalmaya çalışacağız. Yine geçen sefer yaptığımız gibi. Şansımız biraz yaver gitmemişti geçen sefer. İkinciyi geçerken sanırım ikincinin biraz agresif ve kirli kullanması sonucu bizi duvara itmişti ve bir kaza yaşamıştık. O yüzden bir intikam tadında tekrardan böyle en arkadan başlayıp en önlere gitmeye çalışacağız. Bakalım bu sefer ne kadar başarılı olacağız. Umarım her şey yoluna gider. Evet, şimdi daha farklı bir strateji yapacağız. Geçen sefer hatırlıyorsunuz medium'dan soft'a geçmiştik. Ama safety car esnasında bu bize biraz dezavantaj olmuştu. Çünkü safety car varken pit'e girememiş olduk. İlk 2 turda 3 turda safety car girdiği için. O yüzden soft'la başlayacağım. İlk 2-3 turda safety car'a girerse hemen medium'a geçeceğim. Diğer türlü zaten yarış hızımız yüksek olacağı için olabildiğince kişi geçmeye çalışacağım. Bakalım başımıza neler gelecek. Bir yandan en arkada değilim görmüş olduğunuz üzere. Ne kadar no time attıysam da, retire attıysam da arkama bazı araçlar gelmeyi başardı. Ghost taşlar gayet güzel. Ben şurada biraz bekleyeceğim. Çok karışık şeyler oluyor çünkü. Görmüş olduğunuz üzere DNF olanlar falan. Yerde bir sürü parçalar var. Safety car deployed. Bir yandan safety car var. O yüzden zorlamayacağım hiç. İlerisi zaten karmaşa halinde devam ediyor. Görmüş olduğunuz üzere parçalar üzerimize doğru uçmaya devam ediyor efendim. Muhtemelen Euro'da çok büyük bir kaza. Tahmin ettiğimiz gibi. Hiçbir sıkıntı yok. Ben şöyle aradan geçebilirsem çok teşekkür ederim. Yaklaşık 3-4 arabada DNF olmuş durumda. Görmüş olduğunuz üzere bir araç daha gitti. Bizim için çok zor olmuyor. Açıkçası biz sadece arabayla düz gitmeye çalışıyoruz. Ve arkadaşlar kendilerini eliyorlar. Bir yandan duran araçlar var. Hop. Arkadan bir darbe geldi. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Sadece 5 saniye ceza almış olduk. Bunu da zaten pitte çekeriz. Aynı zamanda medium lastiğe geçeceğimiz için hiçbir problem yok efendim. Injustice'ın bana yol vermesi lazım gözüküyor. O yüzden aniden fren yapabilir. Ona dikkat edeceğim. PES yazıyor ama yol vermiyor. Muhtemelen ceza almayı göze alıyor. Arkadan bir Haas darbesi daha geldi. Şaka yapıyor olmalısın. Şaka yapıyor olmalısın. Haas, şimdi bana niye vuruyorsun? Niye ben Haas? Aynadan bakarsanız direkt bana triggerlanmış şekilde üstüme doğru sürüyor. Açıkçası beni çok korkutuyor. Tamam, güzel, bunu da geçtik. Bizim biraz ilerlememiz lazım, yoksa başımız belaya girecek. O yüzden olabildiğince, tabii kanadım olmadığı için biraz acı çekerek. İlk işimiz pit stop yapmak olacak. Gerçekten pit stop'a çok fazla ihtiyacımız var. Zaten safety car esnasında olduğumuz için de hiç zorlanmayacağız burada. Şimdi McLaren temiz kullanıyor gibi gözüküyor ama hiç belli olmaz. O yüzden yine de tetikte kalacağım. Bir miktar gerisinde sürmeye çalışacağım efendim. Şimdi McLaren'in 20 saniye cezası var bu arada. Ben pek sanmıyorum safe kullandığını. O yüzden şimdi biz pit stop'a girerken Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. şu şekilde durmak zorundayız. Çünkü diğer türlü 5 saniye daha ceza alırız. Bizim pit stop şeyimiz de kapalı. Yardımlarımız da kapalı. Arkamızdakilerin pit stop yardımı açık olduğu için son sürat gelip bize arkadan vurma ihtimalleri var. Ona da dikkat ederek ilerlemeye çalışıyorum. Yani yapmam gereken çok fazla, dikkat etmem gereken çok fazla şey var. Biraz o da moral bozuyor açıkçası. Ama hiç sıkıntı yok. Bunu da başardık. Tamam, güzel bir kalkış. Tam zamanında kalkmayı başardık. Bir yandan kalkışlar da otomatik olmadığı için. Tamam, güzel. Güzel bir pozisyon almayı başardık şu an. Hard lastik almış arkamda. Ben medium aldım. Medium'la da gayet başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Zaten safety car var. Bir süre
safety car bizi götürecektir efendim. Güzelce koruyacağız lastiğimizi. En azından 4. turda falan çıkmasını ümit ediyorum safety car'ın. Olabildiğince yavaş, sakin bir şekilde lastiklerimizi yormadan ilerleyeceğiz buralarda. Yine hızımı düşürmem lazım. Malum delta. Ceza yiyebiliyoruz yoksa. Burada da aynı şekilde biraz hızı düşüreceğim. Deltamın hep yeşil kalmasını sağlamaya çalışıyorum şu an. Bir yandan da safety car'a yetişmem lazım tabi. Çok fazla yeşilde bırakmıyorum. Ama artık safety car'a yetiştik. Delta oradan kalktı. Safety car temposunda ilerlemeye çalışacağız. Pit'e girenler var. Çok rahatlıkla o pit'e girenleri geçeceğiz. Hala burada parçalar var, görüyorsunuz. Muhtemelen az önce kaza yaptılar yine birbirlerine. Ivan Tro az önce biraz yavaş gitti, o yüzden geçebilme hakkımız vardı ama biz onu kullanmadık. Tabii kullanmayı isterdim ama çok da hani dikkat etmedim o sırada. O yüzden Ivan Tro'nun arkasında kalmaya çalışacağız. Ivan Tro gibi bir şey de olabilir tabii ismi. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Injustice'ın çok fazla saniye süresi var. Bana her an arkadan vurabilecek bir pilotmuş gibi geliyor. O yüzden çok daha dikkatli süreceğim. Çok daha geç dönüş. Biraz daha dışarıdan olacağım. Ki onun da kaçabilecek alanı fazlasıyla olsun. Tabii kaçmayı isterse, kaçmayı istemeyip bize vurmayı da tercih edebilir. Orası farklı bir konu. Şu an lastiklerimiz biraz soğuk. Isıtmaya çok fazla ihtiyacımız yok. Zaten kaza olabilme ihtimaline karşı ekstra yavaş kullanıyoruz. O yüzden lastikleri ısıtmakla çok fazla uğraşmayacağım diyebilirim. Bana çok yakın gidiyor. Her an vurabilir. Her an vurabilir. Injustice'a ekstra dikkat etmem gerekiyor şu an. Tamam, safety car giriyor. 3. tur sonunda, 4. tur başında çıkıyor. Gayet güzel. Lastiğimizi koruyabileceğimizi düşünüyorum. Belki bir safety car daha girer. Orası da ayrı bir konu. O zaman daha rahat koruruz medium lastiği. Kesinlikle pit'e girmeyi düşünmüyorum ama. Ama artık ön tempoya yetişmeye çalışacağız. Olayımız öndeki tempo. Öndeki aracın hard lastiği olduğu için rahatlıkla bir geçiş yapabileceğimi düşünüyorum. Hala burada bir sürü parça var. Muhtemelen bir kaza daha oldu diye düşünmek istiyorum. Çünkü bir yandan bana Jeff uyardı ve biz safety car daha düşünmüyorlar dedi. Demek ki bir şeyler olmuş. Muhtemelen bazı kanatlar havada uçuştu o sırada.
Tabii ileride anlarız. Muhtemelen pistten çıkanlar falan olursa kanatları kırık olduğu içindir. Şimdi öndeki Alfa Tauri start'a basmış ve bırakmış. Yani bir bot. Iowa Nitro da onu geçmekte biraz zorlanıyor görmüş olduğunuz üzere. O yüzden biz de biraz zorlanacağız diyecektim tam. O sırada arkadaşımız elendi. Biz mümkün olduğunca safe bir şekilde geçmeye çalışacağız bu botu. Daha önce de bot geçtik. Bence başarabiliriz. Tek sıkıntı biraz yavaşlatıyor olması şu an. Evet, görmüş olduğunuz üzere çok rahat bir şekilde botu eledik. Önemli olan 5 saniye önümdeki araca yetişebilmek şu an benim için. Onun önündeki zaten 13 saniye ceza almış. Yani kendimizi ilk 6'daymışız gibi düşünebiliriz şu anda. Bu kanatlar buradan gitmeyecek sanırım. Demek ki her seferinde bir kaza olmamış orada. Ya kanatlar bug'a girdi ya da artık daha gerçekçi hissettirmek adına kanatları toplattırmıyorum aslında. Öndeki de 3 saniye ceza aldı. Bu benim işimi kolaylaştırdı açıkçası. Muhtemelen 2 kişi geçmiş gibiyiz şu anda. En azından softları olduğu için pit stop'a gideceğini de biliyoruz. Biraz daha rahat bir durumdayız açıkçası. Önde bir kaza oldu. Zaten 18 saniye cezası varmış. Öndeki arkadaşın. Komple DNF mi oldu bakıyorum. Hayır, DNF yazmıyor ama yolun kenarında bekliyor şu anda. Bilmiyorum neden. Ve yola tekrar bağlandı. Muhtemelen bir reset tuturak attı. Ön ekibe yaklaşmayı başarıyorum. Bu güzel bir şey. Benim için. Kendimi muhtemelen ilk 3'e podyuma atmış durumdayım diye düşünüyorum şu anda. Eğer 3 saniye farkı biraz daha azaltabilirsem. Ve birisi pitte. Onu da geçtik. Muhtemelen ilk 2'deyiz şu anda gibi düşünebiliriz. DRS is now online. Mümkün olduğunca overtake'imi kullanmaya çalışıyorum. Hızlı turlar atmak istiyorum hazır lastiklerim iyi durumdayken. Lastiklerimiz kötü duruma düştüğü anda çok fazla süre kaybetmeye başlayacağız. İşte o zaman muhtemelen geçilmeye başlayacağız. Özellikle arkamızdaki Dağıtız tarafından ama onun da medium lastikleri var. Eğer pit stop yapmadığı sürece aynı koşullar altındayız diyebilirim. Biraz dışarı çıktık burada. Mecburen çıktım. Eğer dışarı çıkmamayı tercih etseydim muhtemelen arkadan bir kayma yaşayacaktık. Çok limitlerin üstündeydik açıkçası. Viraj limit pist limitleri açısından. Evet, bir pit stop geldi.
Gayet güzel. Bir pit stop daha var. Böylelikle ilk birinci sıraya yerleşmiş durumdayız şu an için. Tabi lastiklerimiz kötü duruma geldiği zaman muhtemeldir ki geçireceğiz. Çok fazla süreyi açamadık çünkü. Arkamıza 3,5 saniyeyle geliyor. Muhtemelen gelecek, yetişecek yine. Çünkü gayet hızlı bir süresi var sanırım. En hızlı tura o sahip. Soft lastikleri var bir tane daha. Yani yolu vermeyi tercih edeceğim muhtemelen. Daha önceden bunun hakkında konuşmuştum. Eğer bir rakip sizden hızlıysa yol verin. Yoksa muhtemelen kaza yapacaksınız diye. Kemik sesleriyle savunmaya gerek yok yani. Şu an biraz sessizleştik. Biraz daha yarışa odaklanmak istiyorum. Siz de bu sırada sürüşün tadını çıkarsın bence. Ardından yine mümkün olduğunca yeni bilgilerle sizlere güncellemeye çalışacağım. En azından yarış açısından. Soft lastik bayağı hızlı geliyor açıkçası. Bir anda 300 salise kapattı. Daha da kapatacak tabi ama yapacak bir şey yok ona fazla. Ona yol vereceğiz yani. Öndeki rakibimle aramda 7 saniye var. 16 saniye cezası olduğu için onu rakipten bile saymadım. Geçtim direkt. Fark ettiyseniz. Herhangi bir şey başıma gelmediği sürece 16 saniyelik bir farkı açamaz derken kör bir ufaktan bastık. Ama sağlık durumumuz gayet yerinde. There's 4 laps of fuel remaining. Lastiklerimi şöyle bir kontrol ettim. %20 bandına çok yaklaştılar. Ama şurada kala kala 3 tur gibi bir şey kaldı. O yüzden mümkün olduğunca kendimi yarışta tutmaya çalışacağım. Biraz yarış çizgimizi kaçırdık burada. Bir yandan tabii ki bir yandan bu bilgileri alıp kafamızda değerlendirip bir yandan yarışıp bir yandan sizlere sunum yapıp hepsi bir arada olunca ister istemez bazı zorluklar yaşıyoruz ve virajlarda bazen çizgi kaçırıyoruz. O yüzden yapacak bir şey yok. Sizlerden af diliyorum bu konu adına. Daha iyi sürmeye çalışıyoruz biliyorsunuz hep. Bir kaza yaşanmış ama şu an için muhtemelen safety car düşünülmüyormuş bir yandan. Ama ufak bir kayma yaşadık. Burada DRS'i alacak ve bizi geçecek. Burada bir hata yaptım. Biraz tedirgin oldum. Bizi geçecekmiş gibi hissettim. Yol vermek için 7'ye attım. Ama geçme hamlesini yapmadı. Çok temiz kullanıyor gerçekten. Onun yerine o da fren yaptı ve o yüzden çok temiz bir geçişe imza attı. Derken çok büyük bir hata. Süper Kazuya yarış dışı kalıyor. Yarış dışı kalıyor. Yarış dışı kalıyor. Çok üzgünüz Süper Kazuya adına. Gerçekten çok güzel yarışıyordun Burucuğum. Ama maalesef ve maalesef aramızdan elendin. Bu benim için bir avantaj haline geldi ama senin adına yine de üzülüyoruz diyebilirim. Şimdi ön tarafla arayı açtırmamam lazım. 9 saniye çıkmış aradaki fark. Yani son iki tur gerçi çok arayı açabileceğini düşünmüyorum. Ben spin veya kazaya karışmadığım sürece arka taraf zaten benden kopmuş bir şekilde kullanıyor.
kendi aralarında yarışıyorlar, hayatta kalmaya çalışıyorlar. O yüzden gönül rahatlığıyla ilerliyorum şu an için tabii ki. Neler yaşayacağımız belli olmaz. Kazuya açısından da üzgünüm gerçekten. Hani ama kesinlikle benim herhangi bir sıkıntım yoktu orada. Hani benden ötürü herhangi bir şey başına gelmedi. İşte geçildim derken falan bazen insanlar heyecana kapılıp hatalar yapabiliyor. Bunlardan faydalanmak gerekiyor açıkçası. Biz de onlardan faydalananların arasına girmiş bulunuyoruz az önce. There's 3 laps of fuel remaining. 3 turluk yakıtım kalmış. Harika, zaten son 2 tur kaldı. Muhtemelen arkamdaki mavi bayraklı tur bindirdiğim arkadaşım da soft lastikleri olduğu için bana yetişecek ve DRS aldığı için ve geçmeyi deneyecek. Geçmesine izin veririm açıkçası. Ama mavi bayrağı olduğu için kendisi sıkıntı yaşayacak. Beni de yavaşlatmış olacak. Muhtemelen önündekiyle aramın daha fazla açılmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Umarım kaza yaşamayız. Tabii ki geçeceksin beni ama lütfen kaza yaşatma bana, olur mu? Ghost'a dönüşüyor da olabilir çünkü tur bindirilmiş bir araç olduğu için. Şu an Ghost da olabilir benim açımdan en azından. Eğer öyleyse benim için çok daha iyi olacak ama yine de evet, Ghost. Çünkü az önce içinden geçti, onu gördüm. Aynı anda. Bir hata yaptı ve daha çok gerime düştü açıkçası. Benim ön tarafla arayı açmamamı sağladığın için teşekkür ederim. Arkadaki araç, her ismin neyse artık. Hayır. Çok güzel, çok güzel. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şu an stres olup daha fazla hata yapmamamız lazım. Açıkçası böyle bir ceza geleceğini hiç düşünmedim. Gayet rahat bir şekilde kullanıyordum aracı. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Hani artık birinciliği aldım şeklinde kullanıyordum. Bu arada Hollanda'nın intikamını alıyoruz bir yandan. Hatırlarsanız Hollanda'da en arkadan başlamıştık. Safety car'larla mücadele etmiştik. 2 kez safety car girmişti. Ve 1 ton kaza olmuştu yine orada da. Ama en sonunda ikinci kişiyi geçerken talihsiz bir kazaya kurban gitmiştik. Agresif bir pilottu. Üzerimize kırmıştı ve bizi duvara yapıştırmıştı. Bu arada ön taraf bir 3 saniye daha ceza aldı. Artık 22 saniye cezası var, o yüzden yani yine aynı rahatlığa kavuştum diyebilirim en azından kendi açımdan. Arayı açmayı çok fazla istediği için o da tabii ki tüm gücüyle saldırıyor. Kesinlikle haklı da tüm gücüyle saldırma konusunda. Bu arada medium lastiklerde bir tur ardından değiştirdiğimiz medium lastiklerde görmüş olduğunuz üzere gayet rahat ve güzel bir şekilde, açıkçası hiç kayma hissetmedim. Ekstra bir şeyler hissetmedim. Tabi ekstra biraz yavaş kullandık. Hani limitlerin çok fazla üstünde kullanmadık aracı. Onun da tabii ki bunda etkisi var. Görmüş olduğunuz üzere en hızlı turu yapmaya çalışmadık veya başka bir şey denemedik. Biraz o sayede. Bu arada sarı bayraklar, bir Ferrari elenmiş sanırım ya da Alfa kırmızıydı, onu gördüm sadece. Bu sayede birinciliği almayı başardık. Güzel. Güzel bir şekilde birinciliği aldık. Gerçekten güzeldi. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Gerçi yarışı bitirebilen sayısına baktığınız zaman bu yarışın ne kadar tehlikelerle dolu, ne kadar başımıza bela açabilecek bir yarış olduğunu fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Çok şükür başımıza bir şey gelmedi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bir yandan birinci virajdaki kanatlar hala yerde duruyor. Onu da fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Daha çok böyle video istiyorsanız yine yorumlara yazmayı ve abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yine arkadaş çevrenize, F1 sevenlere davet ederseniz kanalıma diyeyim. Ben de çok mutlu olurum. Umarım sizler için de faydalı olur.
Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.